Herkese tekrardan selamlar. Bu videoda gündemde zaman zaman sıklıkla konuşulan konsol mu yoksa bilgisayar mı, bu konu hakkında konuşacağım bugün. Şimdi ilk olarak bu videoda hangi amaç için alınır, fiyatları nelerdir, hem PlayStation 5 hem Xbox Series X, işte PlayStation 4 gibi eski nesil konsollarda alınır mı? Bu sorunun cevabını bu videoda vermeyi umuyorum ben. İlk olarak oyuncu tayfa tarafından bakacak olursak, ilk olarak oyun oynayanlar tarafından bakacak olursak elbette ki PC daha avantajlı. Neden? Çünkü Steam zam yapmasına karşın, dolar kurunu artık fazladan almasına karşın veya euro kurunu diyebiliriz, hala PSN Store ve Xbox'ın kendi mağazasına göre daha ucuz fiyatlara oyun veriyor Steam. Tabii şöyle bir durum da var. Bilgisayar alıp arkasını komple torrente dayayanlar da var. Komple yani korsan oyun indirenler de var. Tabii ki önermiyorum ama böyle yapanlar da var. Konsol tarafında ise şu avantaj var. Özel oyunlar var. Özellikle burada PlayStation'a bir parantez açmak gerekiyor. Çünkü PlayStation Exclusive yani özel oyunlar cidden çok fazla. Sayalım hep birlikte. God of War, Days Gone, Uncharted, Horizon Zero Dawn, yeni gelecek olan God of War Ragnarok, The Last of Us, The Last of Us Part 2 gibi bu oyunlar cidden lineer ilerleyen harika hikayeli oyunlar arkadaşlar. Bunların birçoğu bilgisayara da geldi. Örneğin Horizon Zero Dawn, Uncharted 4 falan bilgisayara geldi, Days Gone. Fakat hala PlayStation 5'e özel oyun çıkmaya devam edecek. Elbette ki tüm PlayStation Exclusive oyunları bir gün bilgisayara gelecek ama siz PlayStation'ın desteklediği özel oyunları istiyorsanız kesinlikle bir PlayStation 5 veya PlayStation 4 alabilirsiniz. Yani PC tabii ki çok uzak bir seçenek olsun sizin için. Çünkü dediğim gibi yeni çıkan bir oyunu 1-2 yıl sonra bekleyip oynayabileceğiniz PC tarafında ancak. Şimdi oyun fiyatları tarafına gelelim. Burada dediğimiz gibi ilk başta Steam her türlü avantajlı. Fakat hem PlayStation tarafı hem de Xbox tarafını karşılaştıracak olursak arkadaşlar ikisinde de kutulu oyun dönemi bitti artık. Yani eğer siz takas yapıyorsanız PlayStation hala avantajlı. Çünkü PlayStation CD'leri Xbox CD'lerine göre ülkemizde çok daha yaygın. 10 tane Xbox CD'si varsa en az 1000 tane PlayStation oyun CD'leri var. Yani öyle anlatayım ben size durumu. Burada da şu devreye giriyor. Fiyat politikaları. Şöyle, takas sistemini kullanırsanız çok uygun fiyata, yani atıyorum RDR2 oynuyorsunuz diyelim. The Last of Us alacaksınız. RDR2'nin üzerine 20-30 lira daha koyarak The Last of Us'ı takaslayıp oynayabilirsiniz. Böyle güzel avantajlar var. İkisinin de dijital mağazasına bakacak olursak Xbox'ta PlayStation'da avantaj söyleyebiliriz bu tarafta. Xbox'ta Xbox Game Pass var, yıllardır kullanılan. PlayStation'da da geçen sene, hatta bu sene diyelim biz buna, bu sene yaz ayında çıkmış olan Game Pass benzeri bir PlayStation Plus Extra, PlayStation Plus Deluxe sürümü var. Aylık oyunları buradan edinip oynayabiliyorsunuz ve gerçekten de güzel aylık oyunlar var. Şimdi diğer bir taraf ise oyun tarafından çıkıp tamamen iş tarafına bakacağınız zaman arkadaşlar konsollar sadece oyun oynanabilen bir cihazlardır. Konsolun multimedya yani Netflix, Amazon Video ve ne bileyim öyle video servislerini falan izlemek için kullanabilirsiniz ama cidden bunlar için bile hantal kalıyor konsollar. Size şunu söyleyeceğim. PC limitsiz bir makinedir. PC'de yapabileceklerinizin sınırı yok. Yani siz sadece oyun oynayacağım diyorsanız tabii ki konsol alın. Çünkü konsollar bilgisayarlara oranla çok daha uzun ömürlü. Bunu şu anlamda da açıklayabilirim. PlayStation 4'te hala The Last of Us Part 2 gibi gayet güzel grafikleri olan bir oyunu PlayStation 4 yani 2013'te çıkmış bir konsolda oynayabiliyorsunuz. Fakat 2013'te topladığınız PC'lere bakarsak bugün The Last of Us Part 2'yi geçtim. Hangisi güncel AAA oyunlar açacak? Mesela 2013'te toplanmış bir PC'den örnek vereyim. Zirve bir PC'si olsun. HD 79 50X veya ne bileyim 7970 falan kullansın AMD'nin ekran kartlarından. Bugün AAA oyunlarda 30 FPS'in altında kalırken PlayStation 4 gibi bir makine, 2013'te çıkmış fiyat performans anlamında zirve bir makine, The Last of Us Part 2 gibi oyunları Sony'nin desteklediği optimizasyonlar sayesinde oynayabiliyor. Yani burada da optimizasyonun farkını anlamış olun. Sadece donanıma bağlı değil. Sony gayet güzel de optimize edebiliyor konsollarına. O yüzden PlayStation 5 veya Xbox'a vereceğiniz 15-20K arası bütçe biraz da bunun için. Bugün PlayStation 5 aldığınızda veya Xbox aldığınızda aklınız şuna takılmayacak. Acaba bu kaç sene sonra oyun oynatmaya bırakacak olmayacak. Minimum, çünkü o konsolların dönemi 5-6 sene gidecek. Ama siz giriş seviyesi bir gaming laptop aldığınızda veya masaüstü aldığınızda, burada size gaming laptop açısından daha da kötü. Çünkü giriş seviyesi bir gaming laptopun fiyatı 13-14K'ya dayanmış ve GTX 1650 kullanılıyorlar genellikle içinde. GTX 1650'nin de ömrünün 2-3 sene sonra dolacağını düşünürsek bu durum gerçekten kötü. Tabii için desktop tarafı yani masaüstü tarafı hala iyi, çünkü 12.000 liraya RS 6600 ekran kartı, hatta biraz daha ucuza RS 6600 ekran kartı RTX 3060 bir rakibi bir ekran kartını alıp 2K'da da çoğu oyunu doğru bir grafik ayarları doğrultusunda 60 FPS oynatabiliyor.
Tabi burada dediğimiz gibi PC iş içinde kullanılabilir. Hem oyun hem iş içinde kullanılabilir. Burada bunun önemi var. Diğer bir soru taşıma. Cidden buna da değinmezsek olmaz. PlayStation 5'in boyutu arkadaşlar cidden çok büyük yani. Baktığınız zaman PlayStation 5'in boyutu 17.3 inç bir gaming laptop kadar büyük, hatta ondan biraz daha büyük olabilir. Gaming desktop yani masaüstü tarafına hiç girmiyorum zaten. Onları zaten taşıyamazsınız. Burada benim en sevdiğim cihaz PlayStation 4 ve Xbox Series X olabilir. Bir de Xbox'ın alt modeli Series S var. O da olabilir. Yani Series S'i bir şok veya bir bin poşetine koyup arkadaşlarınızın evine falan götürüp oyunu oynayabilirsiniz. Burada taşınabilirlik olarak Xbox biraz daha öne geçiyor PlayStation oranla yeni nesilde. Yeni neslin teknolojilerinden bahsedelim. Yani aslında buna yeni nesil bir teknoloji denemez ama yeni konsollarda bildiğiniz gibi SSD teknolojisi kullanılıyor. SSD teknolojisinin özellikle Xbox tarafında büyük fark yarattığını söyleyebiliriz. Ne sağlıyor Xbox tarafında yeni nesil SSD? Oyunlardan geçiş yapmayı neredeyse saniyelere indiriyor. Yani şöyle söyleyeyim. Siz Gears of War oynuyorsunuz. Tomb Raider'a geçmek istiyorsunuz. Evet, Tomb Raider her ne haltsa işte. Bir saniye gibi kısa bir sürede oyundan oyuna geçiş yapabiliyorsunuz. PlayStation 5'te bu kadar hızlı olmasa da bunun SSD'nin gücünü kullanan oyunlar var. Örneğin Ratchet & Clank ayrı dünyalar oyunu. SSD'nin nimetlerini kullanan çok güzel bir oyun. Bir de işin upgrade tarafına bakalım. Aslında bu biraz konsolların ömrüyle de daha orantılı ama gaming laptoplarda bildiğiniz gibi sadece RAM ve SSD upgrade yapabiliyorsunuz. Gaming desktoplarda yani masaüstü bilgisayarlarda ekran kartından tutun işlemciye kadar her şeyi değiştirebiliyorsunuz. Her şey soketli yapıda olduğu için her şeyi satıp üzerine biraz veya biraz daha fazla fiyat farkı koyarak parça değiştirmeniz mümkün. Peki konsol tarafından ne mümkün? Konsol tarafında konsolun temizliğini yapmanız bile bana kalırsa sakıncalı. Çünkü çok parçadan oluşan bir şey olduğu için, makine olduğu için konsol. Bana kalırsa burada konsolun temizliğini yapmanız bile sakıncalı. Konsollara sadece SSD ekleyebiliyorsunuz ki SSD eklemek de böyle kafanıza göre gidip de bir M.2 SSD alamıyorsunuz. PlayStation 5'in yanlış hatırlamıyorsam 5000 megabit okuma 5000 megabitte yazması olan bir SSD'yi zorunlu kılıyor eğer alacaksanız. İçine SSD'yi taktığınız anda ölçüyor. Eğer o hızların altında o SSD kalırsa o SSD'yi kabul etmiyor maalesef ki. Depolama alanında da konsolların gerçekten pahalı olmasına karşın depolama olarak da hiç bonkör davranmadığını söylemek lazım. Günümüz devrinde artık bir oyun yani AAA dediğimiz yüksek bütçeli milyon dolarlar harcanarak yapılan oyunlar 100 GB'ın altı artık kolay kolay çıkmıyor. Örneğin Call of Duty'ye bir bakıyorsunuz arkadaşlar. Yeni çıkan oyunun yanlış hatırlamıyorsam gene 100 GB olması lazım. Warzone 200 GB'ı bile geçti. GTA 5 bile artık güncellemelerle 100 GB açtıysa yani siz düşünün 512 GB veya 1 TB depolamalı bir konsol size yetmeyecektir kısacası. Yani şöyle de yapabilirsiniz herkesin yaptığı gibi. Oyunları silip yükleyebilirsiniz yani. Bitirdiğiniz oyunu silebilirsiniz. Bu videoda anlatmak istediğim şeyler bunlardı. Genel bir toparlayacak olursak videoyu. Bana kalırsa bütçeniz varsa 15-20 bin lira, oyunlara da verecek paranız varsa veya böyle bir Game Pass veya PlayStation Plus Extra gibi böyle Game Pass varimsi bir sisteme abone olacaksanız kesinlikle ve kesinlikle oyunlara da para verebilecekseniz konsol almanız daha mantıklı. Çünkü neden diyorum? Konsolun özel oyunları, özellikle siz hikayeli oyunlar oynuyorsanız kesinlikle konsol tarafına kayın derim. Ve şöyle, konsola elbette eskiden fiyat performans ürünüydü. Bir PC'nin erişemeyeceği performansa 1500-2000 liraya bir konsol erişebiliyordu. Şu an tam tersi oldu. PC'lerden daha pahalı ama gene PC'lerden daha uzun ömürleri olduğunu söyleyebilirim oyun açısından. Ben hangisini tercih ederdim derseniz arkadaşlar, ben bu saatten sonra mesela konsol tercih etmem. Çünkü ben zaten çok oyun oynayan biri değilim. Yapacağım iş zaten size video sunmak, video çıkarmak. Onun için kesinlikle bir laptop veya bir masaüstü bilgisayar almam lazım. Bana sorarsanız benim görüşlerim böyle. Taşınabilirlik olarak kesinlikle PlayStation 5 çok ağır yani. Bir iş seyahatine gideceğiniz zaman bile bence taşıması işkence olan bir konsol PlayStation 5. O yüzden biraz daha ucuz olan Xbox Series S'e de bakmanızda fayda var. Series S peki ne sunuyordu? Ona da bir bakıp videoyu kapatalım. Unuttum çünkü Series S'in ne sunduğunu. Series S genel olarak Series X'ten daha güçsüz bir konsol. Yeni nesil denenebilecek en ucuz konsollardan, indirimlerde 6000 küsür liraya, hatta 4-5 bine bile düştü oluyor zaman zaman. Gerçekten çok indirim kovalamanız lazım o 4000-5000 lira fiyat aralığında. Ama ikinci elde de bu fiyat aralığında bulunduğunu söyleyebilirim. Game Pass sistemi gene bunda da var. Aynı şekilde Windows laptoplar olsun, Linux laptoplar falan olsun. Bunlarda da Xbox'ın Game Pass şeyini kullanabiliyorsunuz. Kısacası oyunlara verecek paranız varsa ve oyun oynuyorsanız konsol alın arkadaşlar. Yani özel oyunları falan hiç dahil etmezsek kısaca ben bunu söyleyeceğim. Bu videoluk benden bu kadar. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkürler. Abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın.